Evet, gerçekten dedikleri kadar varmış. Adeta burası bir açık hava müzesi. Önemli isimlerinin mezarları da mevcutmuş. Baksanıza kocaman, yani neredeyse birebir boyutlarında. En ilginç mezar ritüelinden bahsetmek istiyorum. Biraz önce size bahsettiğim piramit şeklinde. Tabii ki de çekmeceleri açmayacağız. Burası gayet ürkütücü bu arada. Yani böyle olunca korku filmi sahnesi gibi oluyor bu yani. Hani hiç, yani oradan senin biri karşılaşsa kaçacağın yer de yok. Bu sırada bize abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Milano'dayız. Milano'da size değişik bir içerik çekmek istedik. Arkamızda gördüğünüz yapı Cimitero Monumentale. Evet, hemen translate ediyorum. Sistemin yanıt vermesini bekliyorum. Evet, yani Milano Anıtsal Mezarlık'tayız. Evet, arkamızda da görüyorsunuz farklı bir mimaride yapı daha. Metro merdiveninden çıkar çıkmaz görkemli bir yapı karşıladı. Ben aslında bir anıtsal mezarlığın bu kadar görkemli olacağını tahmin etmiyordum. Sanat eserleri şeklinde dizayn edilmiş mezarları göreceğiz şimdi içeri girince. Gerçekten çok farklı mezarlar da var. İçeriye girerken bahsedeceğiz. Yorumlara baktığımızda burayla alakalı adeta bir açık hava müzesi yazılmış. Biz de merak ettik. Gerçekten farklı gözüküyordu. O yüzden sizle beraber şimdi içeriye göreceğiz. O zaman devam edelim. Milano'nun anıtsal mezarlığına Milano merkezden M5 metro hattıyla ulaşabilirsiniz. M5 metro hattının Monumentale durağında ineceksiniz. Milano'nun bu tarihi yapısı ise Mimar Carlo tarafından 1860 yılında inşasına başlanmış. Bizans, Gotik, Romanesk mimarilerinden referans alınarak eklektik tarzda mimari kullanılmış. Üç kapı kısmından girdiğimizde sağlı sollu kısımlar kapalı yerlere, düz olarak gittiğimizde direkt olarak zaten buradaki anıtsal mezarlığın açık hava kısmına geçiyorsunuz. Bakalım, adeta bir açık hava müzesi gibi dedikleri yere merakla giriyoruz. Bizden sağlı sollu kapalı yerlere girmek istemedim açıkçası. İlk önce bir açık havaya bakalım dedik. Evet, sanırım orada böyle çekmece şeklinde mezarlar var. Bunlar dolap şeklinde de gömülüyorlar ya. Onları göreceğiz ama esas sanat eserleri şeklinde yapılan mezarlar burası, Açık Hava Müzesi. Devasa yapının içerisinden geçerken ilk önce kapalı mezarlar var. Sonrasında da açık alan mezarlarını görebiliyorsunuz. Şimdi biz açık alan kısmının hemen sol tarafına geldik. Gerçekten de çok ilginç mezarlar var. Birçoğu da tasvirlenmiş, hikayelerine göre olduğunu düşünüyorum ya da ölmeden önceki isteklerine göre de şekillenmiş olabilir. Mesela bu mezarda tabut böyle meleklere sarılarak gömülmüş. Gerçekten çok ilginç. 1830 yılında doğan birisi 1906 yılında da ölmüş. Giovanni Barni. Belki de önemli birisi de olabilir. Çünkü direkt solda ilk mezarlar arasında. Bu mezarda ise üzerinde bir şövalye gibi bir tasvir yapılmış, heykel yapılmış. Üzerinde de uzun bir kılıcını görüyoruz. Burada da bir aile mezarlığı görüyoruz. Üzerindeki heykelde ise İsa'nın tasvirini görüyoruz. Yanlarında da kuzular var. Burada anıtsal mezarlar da olduğu için, yani çok eskilere dayanan mezarlar da olduğu için yapay çiçekler kullanılmış çoğunlukla bu mezarlıkta. Şimdi devam edelim. O dönemde burası sadece bir mezar yeri değil, aynı zamanda bir sanat galerisi olarak düşünülmüş ve yeni doğan İtalyan ulusunun tarihinde Milano'nun önemli rolü olması istenmiş. Özellikle de 21. yüzyılın önemli sanatçıların eserlerini de burada görmüş oluyoruz.
Milano'nun soylu ailelerinin, zengin ailelerinin mezarlarını o dönemin ünlü sanatçıları yapmış. Bu mezarda da iki eşin mezarını görüyoruz. Üzerinde de böyle hemşire gibi hasta bir adamın figürü tasvirlenmiş. Sanırım ya eşi çok hastaydı, kendisi bakmış ve sonra da böyle bir tasvir yapmışlar. Önündeki fotoğrafta adamın çok eski bir fotoğrafı varken kadının daha yeni güncel bir fotoğrafı var. Bence öyle bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Bu mezarların çoğunun da hikayesi var eminim ki. Onları da bir şekilde tasvirlemişler. Burada da şundan bahsedebiliriz. Her ülkenin, her medeniyetin dinine, gelenek, göreneklerine göre mezar kültürü de değişiyor. Özellikle dini ritüellerine göre dikkat edilerek kişilerin ölümleri defnediliyor. Bu mezarlıkta dolaşırken Hristiyanlık dinine mensup bireylerin mezarlarını görüyoruz çoğunlukla. İslamiyet ve Musevilikte ölen kişinin defnedilmesi, bir kefene sarılarak toprağa konulması, bazen de tahta, tabutlar kullanılarak toprakla buluşması istenir. Hristiyanlıkta tam olarak böyle bir inanç yok. Ölüler tabutlar ile defnediliyor. Hatta arkamda gördüğünüz devasa mozoleleri, şimdi birazdan onları da göstereceğim. Mezar odaları yapılıyor mozole şeklinde. Burada tabutlar da olabiliyor. Bazen çekmeceli tabutlar oluyor. Birazdan çıkışta size onları da gösteririz. Çekmeceler halinde de gömülebiliyorlar. Kozmetik ürünler de kullanabiliyorlar. Ölülerin cesetlerin hızlı çürümemesi için, uzun yıllar dayanabilmesi için. Burada da devasa bir mozoleyi, yani mezar odasını görüyoruz. Gerçekten tapınak modelinde yapılmış. İçerisinde de aile bireylerinin de mezarları olabiliyor. Böyle bir toplu bir mezar odası gibi de düşünebilirsiniz. Kat kat, oda oda mezar odaları oluyor içerisinde. Bu da mezar türlerinden bir tanesi. Aynı zamanda da daha demin gösterdiğimiz mezarlar gibi de direkt toprak üzerinde de olabiliyor mezarları. Bir de Hristiyanlık inancında da Ortodoks mezhebi haricinde yakılma ritüelleri de gerçekleşiyor. Ölecek olan kişinin isteği üzerine öldükten sonra yakılma ritüeli gerçekleştirilebiliyor. Ölen insanların isteği üzerine yakılma işlemi de gerçekleştirilebiliyor. Yakılma işleminde ise krematorium kullanılıyor. İtalya'daki ilk krematorium tapınağı bu anıtsal mezarlığa yapılmış. 1876 yılında Milano'nun zenginlerinden sanayici Alberto Keller'in yakılmasında kullanılmış. Evet, gerçekten dedikleri kadar varmış. Adeta burası bir açık hava müzesi. Mozzarella'lar oldukça bir görkemli... Mozzarella değil mi? Mozzarella'lar oldukça büyük ve oldukça görkemli gözüküyor. Hepsi de farklı farklı tasarıma sahip. Arkamda gördüğünüz bu bile Amazon'daki bir tapınağa benziyor aslında. Hemen yan tarafta bir piramide benzer bir görüntü var. Hemen arka tarafta camla kaplamışlar. İçerisinde farklı bir mezar koymuşlar. Tahminim tarihi olabilir çünkü etrafını korumak için dışarıdan da gözüksün diye cam şeklinde yapmışlar. Muhtemelen bunların her biri seçtikleri taşlar, seçtikleri ögelerle kendilerinin özelliklerini tanımlıyorlar. Ayrıyeten dış bir korunma muhafazası içerisine koymuşlar. Muhtemelen bunlar değerli eşyalar. Aslında bu mezarlıkta da varlıklı insanlar için hizmet veriliyor gibi de düşünebiliriz burada çünkü. Kullandıkları mermerler bile, kullandıkları tabutlar bile, kullandıkları figürlerin el işçiliği bile oldukça detaylı. Bayağı bir emek vermişler ama dersiniz ki burası mezarlık. Ne kadar düz olursa o kadar makbul denir aslında bizim için. Hani gösterişli olmasın diye. Ama burada olabildiğince yapmışlar yani. Baksanıza kocaman, yani neredeyse birebir boyutlarında. İnsan bile detaylı, elinde tuttuğu zincirlere kadar sanki zincir metal gibi, halbuki o öge oradaki zincirmiş, evet oradaki metalmiş. Üst taraftaki de çok farklı geldi. Şimdi altyapı yeşille beraber ayrılmış. Muhtemelen bir öge, bir şey tasvir ediliyor. One eternity later. Fiziki olarak burada korumasını sağlayacak olan unsuru tasvir etmişler. Çoğunda var bu. Büyük büyük ögeler ya melek oluyor, ya insan oluyor, ya bu tür tarzda hayvan tasvirleri oluyor, ya da böyle kocaman kocaman tanrısal yapılar da olabiliyor. Ama bunlara girmeseydik ya. Bilmediğim konular. Biraz önce size bahsettiğim piramit şeklinde, hatta piramit ögeleri de var içerisinde. Motifleri bile farklı olmuş. En çok bu benim ilgimi çekti. Değil mi? Hani çünkü böyle Mısır piramidini andırıyor. Üst tarafta sembolünü koymuş, değişik bir yazı koymuş. Bir de Mısır'ın gizemi vardır ya, o Mısır'ın gizemini kendisi için canlandırılmış.
şöyle yönlendiriciler var. Aynı müze gibi. Gerçekten dedikleri kadar varmış burası. Her birinin kimlere sahip olduğu, hangi yıllarda yapıldığı, ne tür tarzda ögeler içerdiğiyle alakalı bilgilendirme kılavuzları da var burada. Zaten buraya girerken de aynı müzeye giriyor gibi bir güvenlik var. Bir giriş yeri var. Ama tabii ki buraya girmek ücretsiz. Aklınızda bulunsun. Değerlendirebilirsiniz buraya da. Kıyafetlere dikkat etmek gerekiyor. Hani girişte biz çektik. Ona dikkat ederseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Rahatlıkla girebilirsiniz. Bu anıtsal mezar yüz ölçümü açısından bayağı büyük bir mezar olmuş gerçekten. İtalya'nın ve Milano'nun önemli isimlerinin mezarları da mevcutmuş. Aynı zamanda İtalyan soylu ailelerinin mezarlarını da görüyoruz burada. Zaten devasa mozelleler var. İnanılmaz da güzeller. İçerilerinde de mezarları görüyoruz ve dua ritüellerini görüyoruz içerisinde. Mezarlık kültürünün çok eski tarihlere kadar, insanlığın ilk çağlarına kadar gittiğini biliyoruz. Hatta dünyanın en eski mezarının olduğu düşünülen mezar Afrika'da 100.000 yıllık bir mezarmış. İnsanlığın ilk çağlarından şu ana kadar olan insanlığın en çok korktuğu şey zaten ölüm. Ölümsüzlük de bulunmadığı için de mezarlar böyle şatafatlı hallere, kültürlere, geleneklere geçmiş. Antik çağdaki insanların öldükten sonra tekrar dirileceğine inandığı için ev gibi yapılar, lahitler yaptığını, kendi en sevdiği eşyalar, değerli eşyalarla beraber gömüldüğünü biliyoruz. Özellikle Antik Roma ve Antik Yunan kültüründe bu çokça görülüyor. Ondan sonraki tek tanrı dinlerin çıkmasıyla beraber toprağa gömülme kültüründe yaygınlaştığını görüyoruz. Bir de şunu eklemek lazım. Dünyaca ünlü isimler, siyasiler, bilim adamlarının da onlar için anıtsal mezarlıklar yapıldığını biliyoruz. Mesela bunlardan birisi neresi olabilir? Taç Mahal. Mesela firavunların gömüldüğü piramitler olabilir. Bir de mezarlığın içerisinde dolaşırken normalde ürkütücü bir ortam. Mezarlar bu şekilde yapıldığı için bir nebze de olsa sanat tarihinin içerisinde dolaşıyormuşuz gibi oldu. Ya da şöyle söyleyeyim, arkeolojik bir mekanda dolaşıyormuşuz gibi oldu. Neden? Kadir de biraz önce bahsettiği gibi tapınak modelleri, piramit modelleri, yani tarihteki mezar modelleri kullanılarak buradaki insanlar defnedilmiş. İtalya'nın ünlü içeceği olan Campari içeceğinin yaratıcıların aile mezarlığı burada mevcut. Son akşam yemeği referans alınarak yaptırılmış. En ilginç mezar ritüelinden bahsetmek istiyorum. Madagaskar adasındaki ölüler defnedildikten sonra her 5 yılda bir tekrar çıkartılıyor, aileleri tarafından yıkanılıyor ve onlarla beraber toplantı yaptıkları bir yer, meydanda toplanıyorlar ve 5 yıl içerisinde neler olduğunu onlara anlatıyorlar. Sohbet ettikten sonra bireyleri tekrar gelenek göreneklerine göre defnediyorlar. Bu şekilde Madagaskar adasının bu ritüeli de dünyanın en ilginç mezar ritüeli olarak geçmekte. O zaman devam edelim. Evet, şimdi açık alandan kapalı tarafa doğru geçiyoruz. Kapalı mezarlara da şöyle bakalım. Milano'ya gelecek olursanız buraya bir uğrayın, gezebilirsiniz. Tapınak modelleri, mozele modelleri çok ilginçti, ilgi çekiciydi. Şimdi kapalı odaların orada çekmecelerin olduğu mezarlara bakacağız. Tabii ki de çekmeceleri açmayacağız. Önlerinden hızlı bir şekilde yürüyerek size göstererek geri döneceğiz. Arkamda gördüğünüz kısım ise ölen insanların küllerinin olduğu kısımlar. Yalnız tarihlere baktığımda 18. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında buradaki kısım demek ki çok eskilere dayanıyor. Hemen önlerinde ise yapay çiçekleri görüyorsunuz. Zaten bunların torunları bile belki hayatta olmayabilir. Bu şekilde şöyle de bir derinlik verilmiş. Gördün mü şunu? Aydınlatma için. Aydınlatma için. Şimdi biraz önce şöyle demişti. Açık alanda dolaşırken ürkütücü değildi. Sanki arkeoloji müzesinde geziyormuşsunuz gibiydi. Burası gayet ürkütücü bu arada. Bayağı değil mi Kadir? Ürkütücü. Arkadan da şu merdiven gibi şeyleri sürüklüyorlar falan, böyle değişik metal seslerle geliyor bir taraftan. Değişik bir soğuğu var.
Bak bundan da bahsedebiliriz. Buralarda normal mezarlar. Bunlar dolap şeklinde olanlar. Bu şekilde. Üst üste böyle raf şeklinde aslında mezarlar buralara konulmuş. Bakar mısınız? 1892 yılı diyor. Şu an dokunmak beni çok ürpertiyor nedense. Dışarıda böyle hissetmemiştim. Fotoğrafa doğru yaklaşır mısın Kadir? Ne kadar eski bir fotoğraf. 1818'de doğmuş amca, dede. Şöyle bir dar sokak var. Şimdi buraya doğru giriyoruz. Burası bayağı eski. Çünkü yukarıdaki örümcek ağlarını görüyor musun Kadir? Ay kelebek var. Elektrik falan inildiyor, lambalar inildiyor. Etrafları komple örümcek ağı olmuş ya. Yani böyle olunca korku filmi sahnesi gibi oluyor bu yani. Hani hiç hoş değil yani. Temizlik yaparsın, bir şey yok mu? Ama düşünsene, demek ki torunları bile ölmüş ki kimse gelip bakmıyor buralara. Yoksa örümcek ağları sarkıyor. Baya topak topak örümcek ağları sarkıyor her taraftan. Aman tanrım. Bu sesi evet. yapmış olabilirler mi bence? Zannetmiyorum. Sonuçta bunları yapacak olan, hani takip edecek olan bunların akrabaları. Mesela dışarıda yerde hizmetli görevliler var ya. Gelmiş orayı fırçalıyor, temizliyor, siliyor. Ev gibilerin içine girmiş. Hani biz demiştik ya, kilitlediğimiz yerlere girmiş, temizliğini yapıyordu. Bence onlar soylu aile olduğu için hala yaşıyor olabilir onların. Dedelerine bile hürmetleri var. Yani ama o temizliği yapan o soyludan değildi yani. Yani bildiğin görevliydi yani. Yani demek ki özel tutmuşlar onu. Bu arada şunu fark ettin mi Kadir? Bak mesela bu tarafta hepsi 1876-74 aynı yıllarda ölmüş kişiler. Demek ki bizim mezarlardaki gibi mesela burayı o yıl ölen insanlara ayırmışlar. Tek tek de buraya koymuşlar. Bir çiçek bile koymamışlar. Sadece şunda var. Acaba savaş gibi bir şey mi? Gerçekten hiçbirine çiçek koymamışlar bunlara. Ya da vardı, topladılar mı acaba sonra kötü gözüküyor diye baksana. Evet. Şurada mesela çok var. Mesela. Burası da çiçek cümbüşü. Çiçeklerden isimler okunmuyor. Bu kısma da inanılmaz çiçekler konulmuş. Hadi gel gidelim ya, nütübet burası ya. Hem nütübet hem örümcek ağları. O taraftan çıkış da yok. Yani oradan senin biri karşılaşsa kaçacağın yer de yok. Kadir genelde korku filmi de izlemeyi tercih etmediği için burası ona ürkütücü gelmiş olabilir. Şu an ben de biraz korkuyorum. Bir de burada bir elektrik sesi var. Bilmiyorum size geliyor mu ses? Cızır cızır ötüyor. İnanılmaz ürkütücü oldu. Evet, Milano'ya gelirseniz o zaman buraya uğrayabilirsiniz. Ama buralara değil, açık alana gidin. Burası epey ürkütücü. Bu koridor var. Bayağı bir koridor var. Değişik sivrisinekler var burada ha. Burada bayağı bir sinek var. Bizde 7. Aklınızda bulunsun. Sivrisinek ilacını Milano için düşünebilirsiniz. Merkezde de sivrisinekler var. Dışarı kısmı gene bir algılayabiliyoruz çünkü toprak var. Anladığımız, bildiğimiz tarzdaki bir mezar yapısı var. Burası tam kafamızda örtüşmüyor tabii ki. Toprakla teması yok. Farklı, eşleşmiyor bizim kafayla şu anda. O yüzden bize farklı, biraz da ürpertici geliyor. Hadi devam edelim. Evet, Milano'nun anıt mezarlarını size gösterdik, gezdik. Kapalı alanında, açık alanında göstermiş olduk. Bizim için de çok farklı bir atmosfer oldu. İlk defa böyle bir yeri gezdik biz de. Biz ilk defa geziyoruz ama buraya turlar ve kafileler geliyor. Şu anda içeriye girmekte bekleyen birkaç tane turistler de var. Sabahleyin de görmüştük zaten. Milano gezilerinde buraya da ekliyorlar. Aklınızda bulunsun. Bizim çok uzun vaktimizi almadı. Hızlı bir Evet. şekilde gezebilirsiniz. Sadece merkezden 15 dakika uzaklıkta. Aklınızda bulunsun. Bu sırada bize abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım.